devam ediyoruz. Önde araba girdi. Sen çok kötü bir sürücüsün ama bu araba iyi bir araba ya. Kayıtta mıyız? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün harika bir araçtayız. MG HS. Fakat her şeye başlamadan önce Batuhan Bey'in bugün doğum günü. Kendisinin bir doğum günü kutlamak istiyorum. Batuhan gel böyle lütfen. Doğum günün kardeşim. Sağ olun. Kutlu olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. O zaman şimdi hemen araca geçelim. Tasarıma başlamadan önce özellikle söylemek istediğim bir şey var. Aracın boyutları çok büyük. C SUV olmasına rağmen D SUV boyutlarını neredeyse zorluyor. Bunun güzelliğini nerede yaşıyoruz? İçeride yaşıyoruz. O zaman hemen ön tarafa geçelim. Ön tasarıma baktığımızda heybetli bir tasarım var. Ne ben çok teknolojiyim diyor, ne ben çok aykırıyım diyor. Hayır, ben ağırbaşlı, farklı bir otomobilim diyor. LED farlarına baktığımızda farklı bir tasarım var. Bunu mutlaka ara çekim olarak gireceğiz. Ön tasarımına baktığımız zaman MG'nin logosu kendini gösteriyor. Nikelaj hatlar çok güzel duruyor. Burada gri bir parça var. O da yine çok şık tasarlanmış öğeler. Sağ tarafta ve sol tarafta sis farlarımız da bulunuyor. Günümüzde neredeyse sis farı artık yavaş yavaş kalkıyor bu arada. Aynı zamanda LED farlarımız uzun far asistanına da sahip. Güvenlik anlamında çok iyi gizlenmiş bir kamera sistemimiz var ve ön tarafta park sensörlerimiz bulunuyor. Aracın 360 derece görüş sistemine de sahip olduğunu söyleyelim. Aynalarda ve arkada da tabii ki kameramız var. MG markasından size biraz bahsetmek istiyorum. İngiltere tabanlı bir firma. Morris garaj anlamına geliyor. Araç Çin'de üretiliyor. MG daha öncelerde spor arabalarıyla tanınıyordu. Motor kaputunun üzerinde harika iki tane çizgimiz var. Bu hat şöyle Batuhan Bey detay girelim. Bakın plastik parçada da devam etmiş. Bu da güzel bir detay. Aracın zaten çok fazla detay özelliği var. Üzerinde çalışılmış bir araç. Kesinlikle değineceğimiz çok fazla şey var. Orijinal Bosch marka sileceklerimiz var. Ben de kullanıyorum. Çok güzel ve güvenlik sisteminin kamerası ön tarafta bulunuyor. Önde tabii bizde radarımız var. Yan tarafa hemen geçelim. Aynalar büyük tasarlanmış. Altında hemen şurada kameramız var. Krom parçalarımız arkaya doğru devam ediyor. Kapı kollarında kullanılan krom da çok güzel duruyor. Üst taraftaki çıtamız da yine krom ve tabii ki cam tavanımız var ve açılıyor. Jant tasarımına gelecek olursak yine güzel tasarlanmış, detaylı düşünülmüş, farklı bir tasarım var burada arkadaşlar. Lastiğin markasını bilemedik. Bravo Maxxis mi, Maxxis Bravo mu? Ona siz bakarsınız. Ebatlarından bahsedeyim. 235, 50, 18 inçlik jantlar kullanılmış. 19 bile bu arabaya rahatlıkla gider. Kapı altlarında yine plastik parçalar kullanılmış fakat ne yapılmış? Kromla desteklenmiş. Bunlar çok güzel detaylar. Tabii ki paçalarımız kirlenmeyecek. Kapıya da artık daha dikkatli davranıyorum. Kapı sesini de duyduk. Arkaya geçelim. SAIC Light Technology. Hem önde hem arkada LED farlarımız var. Tavanda balık sırtı bir antenimiz var. Çok güzel duruyor. Spoilerimiz çok şık duruyor. Arkaya yine baktığımda farklı markalar görüyorum. BMW mi diyeyim, Mercedes mi diyeyim. Çok fazla marka vermeyi seven bir insan değilim ama güzel. Başka markalara, premium markalara atıf var burada arkadaşlar. Şimdi sevdiğimiz güzel bir özellik. İki tane egzoz çıkışımız var ve bunlar gerçek. Hemen alta eğilelim. Yine sevdiğimiz bir özellik. Alt tarafta bağımsız süspansiyon var. Konfor için, sürüş güvenliği için, sürüş performansı için olmazsa olmaz öğeler bunlar. Yine alt tarafta difüzörü andıran bu parça şıklık katmış. Park sensörlerimiz ve kameramız bulunuyor. Elektrikli bir bagajımız var. Hemen onu açalım. Öncelikle malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum size. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Çamurlukların üstünde yine kullanılan malzeme çok güzel. Hemen içeriye doğru geçelim. Bakın Batuhan Bey şurada güzel bir tasarım yapmışlar. Güzel detaylar bunlar.
ve aracın her yerinde var. İçeride Batuhan şöyle ben de gözlüğümü çıkartayım. Şurayı alabilir misin? Bakın burada keçe kullanılmış. Pek çok CSUV araçta bu keçe kullanılmaz. Bu bize ne sağlayacak? Ses yalıtımı olarak bir artı sağlayacak. Lastik tamir kitimiz var. Buraya küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hemen şimdi tekrar bunu yerine koyalım. LED aydınlatmamız bulunuyor. Küçük malzemeler için sağ tarafta bir cep ayrılmış. Burada bir panzot üst tarafta bulunuyor. Fakat bu şu an arkadaş sağ olsun aracını bize verdi. Evinde kalmış. Onu da göstermemiş olalım. Bir de bir şey denemek istiyorum Batuhan. Bir test yapacağım. Kapatıyorum. Bastım. Hadi diyelim ki burada elim var. Ne olacak bakalım görelim. Evet güzel. En azından koparmadı. Buna sevindim doğrusu. Bagaj hacmimiz 463 litre, 1375 litreye çıkıyor bu hacim koltuklar yatırıldığında. Hemen bir şey daha ekleyeyim. Bakın burada plastik bir parçayla kapatılmış bu malzeme. Ellerimiz, üzerimiz kirlenmesin diye yine güzel bir detay var burada. Anahtar bile detay düşünülmüş. Kırmızı detaylar çok güzel duruyor. Ben siyah kırmızı uyumunu çok severim. Kırmızı rengini de çok seviyorum. Şimdi bakalım nasıl özellikler var. Bastım bagajını açtım. Bastım kapattım. Biraz bekliyor emniyetli olsun diye uyarı veriyor bu arada. Kapılarımı kilitledim. Gayet güzel. Aynalar kapandı. Açtım. Uzun basıyorum bakalım camları açacak mı? A few moments later. Camları açmadı. Açtı. Camları da açtı. Çok iyi. Sunroof'u da açıyor. Harika. Çok güzel. Bunu bilmiyordum. Madem açtın o zaman bir de kapat bakalım. Bastım. Uzun basıyorum. Batuhan bir şey deneyeceğim. Bastığımda duracak mı? Durdu. Bak şu anda ayarlamış oldum aynı zamanda. Basmamış olsaydım tamamen kapatacaktı. Açık bırakmak istediğimde de şöyle iki parmak demek ki onu da buradan ayarlayabiliyorum. Çok güzel. Şimdi motor kaputunu açalım. Burada yine güzel bir şey var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir saniye geldim. Bu şekildeymiş. Amortisör karşıladı bizi. Batuhan kaç oldu araç çekiyoruz değil mi? Amortisör C segmentinde pek fazla bulduğumuz bir özellik değil. Ama güzel bir özellik. Olmazsa olmaz demeyeceğim ama konforlu. Motor alta konumlandırılmış. Ağırlık merkezini aşağıda tutmak için 1.5 litrelik bir motorumuz var. Turbo beslemeli. Batuhan beygirini unuttum gene ya. Abi bak. Bakayım. 162 beygir ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanla kombine edilmiş. Şöyle yalıtım olarak hemen bakmak istiyorum. Yine arkada yalıtım olarak güzel yalıtım malzemeleri kullanılmış. Üst tarafta yine yalıtımımız güzel. Ben kusur bulamayacağım abi. Çok fazla da aramayacağım. Gayet güzel. Ses yalıtımına bakalım dışarıda nasıl? Gayet iyi. Gayet güzel. Batuhan şu anda aracın kapısı açık. Kitlemeye çalışıyorum. Uyarıyor beni. Bu da güzel. İyi detay. Hemen arka tarafla başlayalım. Ön koltuk bana ayarlı. Boyum 1.85. Diz mesafesi çok güzel. Batuhan uçaklarda görebileceğin ve MG'de görebileceğin burada bir ceplik var. Tavan mesafem çok güzel. Cam tavanım var. Hemen onu açayım. Önce perdeyi açıyorum. Uzun bastım bıraktım. Tavanı da açayım. Şurada rüzgarlık aerodinamik olarak bir etki sağlıyor. Dikkat ettiysen buradaki mesafe çok fazla. 3008'den fazla. Şimdi ön tarafta oturmak istediğim gerçekten sportif tasarıma sahip bir koltuk var. Görüşü biraz engelliyor ama olsun. Bu güzel bir detay. Malzeme kalitemizden başlayalım. Bakın arka tarafta genelde sert plastik kullanılır. Burada yumuşak plastik var. Şöyle deri dikişleri göstereyim. Kırmızı detaylar var. Gayet güzel. Camımızı tek düğmeyle açıyoruz ve tamamen açıldı. Şöyle kapatalım. Kolumuzu da koyalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Kolumuzu da sıkıştırmadı. Gayet güzel. Bir tane burada tiz, bir tane bas hoparlörümüz var. Malzemeliğimiz var. El tutamağımız var. Şurada bakar mısın Batuhan? Açıp göstereyim sana. Dalgalı dalgalı hatlar var. Çalışılmış bu arabaya. Kırmızı detaylar. Gayet güzel. Malzeme yumuşak. Malzeme her yerde yumuşak. Tabi buralar sert. Bu normal yani. Burada MG yazımız var. Güzel bir şekilde beni karşılıyor. Koltuklarımız deri. Bak burada harika şeyler var. Buraya şaşıracaksın. Şu malzemenin, alüminyumun finishing deniyor buna. Finishingine bakar mısın? Açtım. 2 tane bardaklığım var. Açtım. Burada içi kadife kaplı. Yüzümdeki gülümsemeyi de alalım. Bir malzememiz var. Arka tarafa erişim yok. Olsa
güzel olurdu. Fakat burayı gerçekten kullanmak isteyeceksin. Malzeme kalitesi olarak yine burada da güzel malzemeler var. Hemen şöyle göstereyim. Hava çıkışlarım var. Ayar yapılmıyor. Kapatıp açılıyor şu şekilde. 2 tane USB-A çıkışım var. Şaft tüneli neredeyse yok denecek kadar az. LED gibi duruyor. Muhtemelen LED'tir bunlar. Güzel tasarlanmış. Burada bir askılığım var. El tutamağım var. 1, 2, 3 tane. Dördüncüyü buraya koymamışlar. Burada bir gözlük kabı olsa güzel olurdu ya da el tutamağı. Burayı boş bırakmışlar arkadaşlar. Onun haricinde sanırım söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Ön tarafa geçelim mi? Hadi geçelim. Yine MG logom burada beni karşıladı. Pedallar çok güzel tasarlanmış. Alüminyum sportif duruyor. Hava çıkışları güzel. Şu hissiyatı mutlaka alalım. Bu sesi duymak isteyeceksiniz. Bakın şurada bile hava çıkışı var. Camlarda oluşan buğuyu önlemek için. Malzeme kalitesine yine değinelim. Arkadakiyle aynı kalitede, aynı hisse sahip malzemeler var. Dikişlerimiz, kırmızı detaylarımız, tabii ki 4 cam otomatiğimiz ve diğer aynı ayarlarımız buradan yapılıyor. Yükseklik, alçaklık ayarını elektriki olarak yapıyoruz. Hafızalı koltuğumuz yok. O olsa tabii ki güzel olurdu. Direksiyona gel abi. Direksiyon tasarımına geldiğimizde alt tarafı kesik, yan tarafta şurada kırmızı detaylı bir deri kaplama olan direksiyonum var. 9 ve 3 istikametlerinde kavramayı biraz daha kolaylaştırmak için farklı bir desen kullanılmış. Ele çok güzel oturuyor. Tasarım anlamında çok beğendim direksiyonu. Hemen üzerindeki tuşlara geçelim. Manuel bir ses açma kapama düğmemiz yok. Fakat hepsi burada mevcut. Sağ tarafta bilgisayarı ve sürüş sistemlerini komuta edeceğiz. Bilgisayarın menüsünü göreceğiz. Komuta edeceğiz. Ve aynı zamanda ekranın kalitesini de hemen göstereyim size. Bakın hangi kapı açıksa o kapıyı açık olarak gösteriyor. Kırmızıyla da boyamış. Kapıyı kapattım. Orada simüle etti. Gerçekten güzel detaylar var bu arabada. Burada bir malzemeliğimiz var. İçinde herhangi bir kaplaması yok. Bu arabada tek sevmediğim şey ne oldu biliyor musun? Şunların rengi gözüme çarptı. Siyah olsa daha güzel olur muydu bilmiyorum. Eleştirmek için de kesinlikle eleştirmiyorum. Fakat buradaki alüminyum, kullanılan malzemeler gerçekten çok güzel. Start stop düğmem biraz görüş olarak görüşümün dışında yan tarafa konumlandırılmış. Bu şekilde, fakat hissiyatı çok güzel. Malzemelerimize bakalım. Yumuşak plastik. Yumuşak. Yumuşak. Burası sert. Buralar yumuşak ve yine kırmızı detaylar var. Sürgülü. Gayet hoş. Şuradaki güzelliğe bakar mısın? 2 tane de USB çıkışımız burada bulunuyor. 12 volt çıkışımız var. Vites topuzu da çok güzel tasarlanmış. Elektrikli park frenimiz, oto hold'umuz, eğim destek sistemimiz, 360 derece kamera sistemimiz. Buradan da bagajı açıyoruz. E mi? Bu da ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne ya bu? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Yok abi, bu ekonomiyle ilgili bu. Yani ekonomik sürüşler yapıyorsun, start stop'u devreye sokuyorsun, çıkartıyorsun ya, o aklıma gelmedi yani, kusura bakma. Kol dayamayı da göstereyim. İleriye geri hareket ediyor, yukarıya hareket etmiyor. İçeride bir alan var ve burada bir soğutma var. Batuhan, soğuk bir şeyler alalım, içelim. İçelim. Abi derinliği göstersene. Derinliği de göstereyim. Elim kadar, çok derin değil. Batuhan, ben buradan kalkayım. Sen şu koltuğu bir göster. Şu koltuğun güzelliğini bir göster. Deri var. Ne bu abi? Nubuk malzeme var. Tasarımı harika. Spor, yan destekleri çok güzel. Yani bu araba fiyatının bence altında. Yani fiyat performans aracı kesinlikle diyebilirim. Tekrar oturuyorum. Daha söyleyecek çok şeyim var çünkü. Açtım. Makyaj aynam olmazsa olmaz LED. Burada da var tabii ki. Aynalar da gayet güzel. Şimdi SOS'im var. Çalışıyor mu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Bak, ışıklandırmalar gayet güzel. Araba çalışmadan. Çalışmadan, değil mi? Yani öyle olması lazım zaten. Çerçevesiz tasarlanmış bir geri görüş aynam var. Çok şık, çok güzel diyorum sürekli ama yani firmadan para almadık. Araba arkadaşımızın arkadaşlar. İklimlendirme, ses açma ve kısma tuşları burada bulunuyor. Menüye buradan girebiliyoruz. Araba menüsüne buradan giriyoruz. Arka cam rezistansı ve iklimlendirme sistemini de yine buradan giriyoruz arkadaşlar. Torpido gözünü de hemen göstereyim. Batuhan, torpidoda da çalışmışlar. Işıklandırma var demeyeceğim. Bak, burada bir lastik koymuş. Malzemeler sağa sola gitmesin diye. Kaplama yok. Yani olsa artık diyeceğim ki bu bir Mercedes mi, BMW mi?
Onun haricinde benim daha fazla söyleyecek sanırım bir şeyim yok. Sürüşe geçelim mi? Geçelim. Hadi. Hemen sürüşe geçelim. Sabırsızlıkla bekliyorum zaten bu anı. Emniyet kemerimizi bağlayalım. MG logosu geldi. Güzel bir ekran var. Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Camlarımızı kapatalım. Vites üzerindeki unlock tuşuna basıp vitesimizi D yani drive pozisyonuna aldık ve yola çıkıyoruz. Auto Hold özelliğinin olduğundan bahsetmiştik. Bayırdayız. Frenden çektim ayağımı. Tutuyor. Bastım gaza. Arabayı hiç geriye kaydırmadan kalktık. Kötü bir yol. Hiç trim sesi yok. Motor biraz devirli çünkü S'deyiz şu anda. D'ye aldım. Devam ediyorum. Çukurun derinliğini çok fazla hissetmiyorum. Amortisör sistemi güzel çalışıyor. Hemen buradan dönelim. Geri görüş kameramızı gösterelim size. Ne yazık ki iyi bir çözünürlüğe sahip değil. Daha iyisini olmasını beklerdim. 3 boyutlu olarak da görebiliyorum. Farklı açılardan alabiliyorum. Mesela sol tarafa alayım. Kapıyı açayım. Gösterecek mi? Göstermedi. 2 boyuta aldım. Nereye gideceğimi gösteriyor. Çözünürlük yakışmamış. Kesinlikle çok daha iyisini hak ediyor. Ön kameraya geçti. Daha iyi bir çözünürlük olsa harika olurdu. Arabanın belki de tek kusuru bu. Yokuş iniş desteğini devreye aldım şu anda uzun basarak. Sol tarafta yanıp sönüyor. Biraz daha hızımı yavaşlattım. Ayağımı frenden çektim. Hızını korumaya çalışıyor. Fakat darbeli yapıyor bunu. Performansını beğenmedim bunun. Gösterge paneli kesinlikle çok kaliteli. Yine detaylar var burada. Hem aracın lastiklerinin basıncını gösteriyor hem de lastik sıcaklıklarını gösteriyor. Her araçta bulamazsınız bunu. Akünün voltajını gösteriyor. Sürüşle ilgili bilgilerimiz var. Bazılarında biz bunların sıfırladık. Servis bilgisi var ki aracımız servisten çıkmış. 15.000'de bir yapılıyor bakımları. 10.000'de yapıldı bu aracın bakımı ve yaklaşık 7.000 lira tuttu. Start stop da devreden çıktı. Şu an araç çalıştı. Hadi biz de yolumuza devam edelim. Amortisörlerimiz yumuşak demiştik. Araba Amerikanvari böyle sallana sallana hareket ediyor. Cüssesi biraz büyük. Ağırlığı da fazla. 1535 kiloluk bir araçtan bahsediyoruz. Şöyle direksiyon hissiyatına bakayım. Yumuşak bir direksiyonum var. Yüksek hızlarda biraz daha sertleşmesini isteyeceğim elbette. Fren pedalının hissiyatı güzel. Görüş açısı olarak baktığımda önde kaputu biraz olsun görüyorum. Koltuğum en alt pozisyonda olmasına rağmen yanda, arkalarda herhangi bir görüşle ilgili sıkıntı yok. Çok ferah bir kabindeyim. Yüksekteyim. Araç da zaten yüksek. Eğer yüksek oturma pozisyonunu seviyorsanız tam size göre bir araç. Direksiyonun altında şurada kulakçıklar aradım. Ne yazık ki o yok. Vitesi yine manuel olarak değiştiremiyoruz. Bu da bir eksi hanesi olarak yazılsın. Bayır aşağı iniyoruz. Frene bastım. Evet, motor freni yapmaya başladı. Motor, şanzıman ve aracın uyumu güzel. Ara hızlanması güzel. Hemen şöyle frenajına da bakalım. Evet. Güzel. Yol tutuşu da iyi. Konforlu bir yolculuk kesinlikle sizi bekliyor arkadaşlar. Ben şu ana kadar ne bir trim sesi aldım ne de amortisörlerden beni rahatsız eden bir ses geldi. Gayet başarılı. Kesinlikle çok iyi. Hızlanması da güzel. Şehir içerisinde yeterli gücü veriyor. Bak ne kadar büyük bir çukurdan geçtik. Gayet güzel. Vites geçişlerinden de bahsedeyim. Konfor odaklı daha fazla ama spor moda alırsanız biraz daha hızlı vites geçişleri var. Şehir içerisinde araç 60 kilometreye kadar dur kalk yapma özelliğine sahip, öndeki aracı takip edebiliyor. Adaptif cruise kontrol tabii ki bulunuyor. Sol tarafta bir kolumuz var. Buradan hem öndeki araçta mesafemizi ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an uzak takipte hemen yakına aldım. Şurada göstergede gösterdi. Hiç frene basmayacağım. İleride kırmızı ışık yanarsa durur muhtemelen. Bakın gayet güzel. Tedirgin etmedi beni. Hız ayarımı da kol üzerinden yapıyorum. Burada herhangi bir düğme yok bunun için. Şu anda mesela 80'e ayarladım. Araç durdu, kalktı. Frene basmadım. Uzun süre durmuş olsaydım gaza basmam gerekecekti. Araç durdu. Tekrar devam etti. Gayet güzel. Önümüze bir araba çıkar mı bakalım. Çık abi. Basmayacağım hiçbir şeye. Çok iyi. Tedirgin oldum biraz ama alkış hak etti abi. 2008'de çarpıyorduk hatırlıyorsan. Evet. Gayet güzel. Onda ben müdahale etmiştim. Bunda etmedim. Osman teşekkürler kardeşim. Arabanı çok güzel kullanıyoruz, merak etme. Gördüğün gibi her şey emniyetli. Start stop sistemi devrede.
Fakat şu anda klima çalıştığı için araç stop etmedi. Gaza basmamı istiyor. Bastım, çektim. Bundan sonra her şey onda. Şeritler güzel olmadığı için onu okumuyor. Okusa onu da yapacak. Level 2 otopilot sistemine sahip. Hızımı buradan arttırdım, azalttım. Bu da güzel, kullanışlı. Direksiyon üzerinde olsa güzel olurdu ama bakın motoru da gördü. Gayet güzel. Sistem iyi çalışıyor. Araç bana güven verdiğinde bütün komutları ona bırakabiliyorum. Bu araç da bana güven verdi açıkçası. Arabayı gördü, motoru gördü. Yaya çıksa yayayı da görecek diye tahmin ediyorum en azından. Batuhan öne bir geç de atla diyecek halim yok sana şu anda. Denemeye gerek yok. Abi bak yayaları gördü, ona durdu. Yayaları gördü, ona durdu. Kör nokta uyarı sisteminin ışığı sadece şu kenarda ve sağ tarafta bulunuyor. Ayna üzerine konumlandırılmamışlar bunu. Arkadan bir araba geldiğinde gözünüzü yoldan ayırmadan buradaki ışığı görebiliyorsunuz. İklimlendirme sistemine gelelim. Otoya aldım sıcaklığımızı. Ben otoda kullanmayı seviyorum. Az önce fan sıcaklığı yüksekteydi. Hemen aldım otoya. Her iki taraf için de ayarlama yapabiliyoruz. 22 dereceye aldık. Koltuk ısıtmaları da yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Evet, öndeki aracın gittiğini fark etti. Bir tonla beni uyardı. Gaza bastım, ayağımı çektim. Devam ediyoruz. Önde araba girdi. Sen çok kötü bir sürücüsün ama bu araba iyi bir araba ya. Ya gerçekten bu yapılacak iş mi ya? Oradan gel buraya gir. Plakayı aldıysa hemen şikayet edelim. Arabaya da var ya, ben ne diyeyim ya? Gerçekten helal olsun ya. Abi onu da gördü ya. Bak benim Mazda olsa asla görmezdi yani bunu. Fren pedalını da ben bu arada göreyim istemiştim. Fren pedalı da gayet hisli. Araba tabii kütle olarak biraz ağır olduğu için öne doğru bir yatma var. Bir Amerikan vari, baksana şöyle dönen dönen gidiyor yani. Dıstık dıstık dıstık, buna iyi yaylanıyoruz. Özellikle bu mevsimde çok fazla polen oluyor ve bu aracın polen filtresi yine üzerinde düşünülmüş özellikle bir polen filtresi arkadaşlar, şu an aklıma gelmedi. İçeriye kesinlikle polen, toz ve pislik almıyor. Güzel çalışıyor. Hissiyat olarak güzel çalışıyor ama ya ben bir çevirmeli tuş isterdim burada olsun ses için. Aracın ses sistemini beğenmedim. İkinci büyük eksiği atalım. Ekran güzel ama. Büyüklüğü güzel. 10 inçin üzerinde 10.2 inçlik bir ekran var. 90'la gidiyorum. 1800 devir, 55 desibel. Çok sessiz bir ortamdayım. Süratimi 100'e aldım. Hızlanması tatlı. Yavaş yavaş hızlanıyor. Beğendim. 100'le gidiyorum. 2000 devir, 57 desibel. 110'da 2200 devir, 58 desibel. 120'de 2400 devir, 60 desibel. 130'da 2600 devir, 63 desibel. Hafif hafif rüzgar sesi şu anda gelmeye başladı. 140'ta 2800 devir, 63 desibel. Gayet sessiz. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Sesi, tepkisi güzel. Fakat o turbo boşluğu var. 1500-2000 devre gelene kadar bir o turbo boşluğunu doldurmak lazım. Bir de fren gaz yapalım. Fren gaz yaparak kalkış yapacağım. Spor moddayım. Hızlanması gayet iyi. Az önce bir de bir küçük de olsa bir bayır tırmandık. Performansı iyi. Rüzgar gürültüsü 140'tan sonra gelmeye başlıyor. 150'den sonra rahatsız edici boyutlara ulaşıyor diyebilirim. Sessiz güzel bir kabin var. 100'le gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Güzel. Dörtleri yaktım mı takip edemedim. Ona montajda bakarız. Önümüzde de bir Skywell var. İnşallah onu da test etmek bize nasip olur. Şu anda araç şeridi görmeye çalışıyor. Sanırım gördü. Süratim 50. Hızlandırıyorum biraz. 60'a aldım. Direksiyonu tutmamı istedi. Tuttum, bıraktım. Sistem sonlandırıldı diyor. 90'a aldım. Önümde bir viraj var. Kendisi tutuyor. Sağa sola hoplamıyor. Bir o şeride bir bu şeride, ya da daha doğrusu şeridin sağına soluna gitmiyor. Direksiyonu tutmamı istedi. Bıraktım. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok iyi. Tutmamı istedi. Tuttum, bıraktım. Sistem çok güzel çalışıyor. Güven verdi.
Öyle pimpon topu gibi bir sağa bir sola almıyor. Şeridi ortalıyor. Tut dedi. Tutmuyorum. Ona da bakalım ne olacak. Herhangi bir güvenlik şeyi verecek mi Batuhan? Sistem sonlandırıldı diyor şu anda. Uyarıyor beni. Sağa doğru gidiyor. Tuttum. Evet, herhangi bir durma gibi bir olay yapmıyor. Direksiyon hissiyatı olarak yüksek hızlarda şu anda 130'la gidiyorum. Direksiyon evet biraz daha sert ama çok hisli bir direksiyon olduğunu söyleyemem. Gövde salınım olarak baktığımda evet araba sonuçta ağır, konfor odaklı, spor odaklı bir süspansiyon sistemi yok. O yüzden tabii ki salınım olacaktır biraz. 150 ile dönüyorum. Evet güzel. Güven veriyor. Daha iyi bir lastik olmasını isterdim bu arada. Kötü değil. Lastik küçük küçük bırakıyor. Kulakçıklar olsa şurada çat çat vites düşürsem o da yok. Buradan da komuta edemiyorum. Harika bir manzara var karşımızda. Eğirdir. Sağ tarafta komando okulu. Buranın virajları güzeldir. Güzel. ESP küçük küçük müdahale etti. Şundan uzaklaşalım. Gaz tepkileri biraz zaman alıyor. Hafiften böyle bir az daha iyi hızlı olmasını isterdim. Gaz tepkileri spor modda da biraz zayıf. Şehir içinde de hafiften zayıftı ama tabii orada şehir içi olduğu için çok fazla önemsememiştim. Burası sert bir viraj. Neredeyse 180 derece döneceğiz. Yavaş giriyorum. Evet. İyi bir lastik istiyor bu. Continental Premium Contact 7. Kesinlikle öneririm. Tırmanma şeridindeyiz. Spor moddan normal moda alıyorum. Normal moda almak için vites topuzunu geri çekmeniz gerekiyor. Güzel, araç kütleyi taşıyor. Abi buna şart ya. Buna lastik şart. Bu lastikler güven vermiyor. Araba yoksa potansiyel olarak çok daha iyi. Yani beklemiyordum bu kadar kayacağını. Lastikten kaynaklı. Arabadan kaynaklı değil. Arkada bağımsız süspansiyon var. Önde MacPherson bağlantı var. Sonuçta bu bir fizik yani. Lastik tutmuyorsa araba ne yapsın? Arabanın yapacağı hiçbir şey yok. Bak şöyle bir zorlayayım. Asfalt kalitesi de tabii çok iyi değil ama yok. İyi bir lastik istiyor bu. Tabii zaten spor araba değil ki bu yani. Aile arabası. Durması iyi. MG HS 2 donanımla geliyor. Test aracımız Luxury paket. Comfort'ta 12.3 dijital göstergemiz var. Suni deri koltuklar, yükseklik ayarlı halojen farlar, Apple CarPlay, Android Auto, 10.1 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölge, tam otomatik klima, dinamik kılavuzlu bir görüş kamerası. Luxury'de Comfort'a ek olarak ne geliyor? Panoramik açılır cam tavan. Çok güzel. Özel tasarım deri koltuklar. Harika ve bu koltukları iki renk alabiliyorsunuz. Siyah veya kırmızı. Ambiyans aydınlatmaları, elektrikli akıllı bagaj kapağı, yükseklik ayarlı led farlar, arka dinamik sinyal lambaları, spor alaşım pedallar ve 360 derece görüş sistemi. Luxury donanımı almanızı tavsiye ederim. Ambiyans aydınlatmadan da bahsedeyim size. Toplam 64 renkten oluşan güzel bir aydınlatma sistemi var. Farklı modları var. Müziğe göre ritim ayarlıyor, kalp ritmi gibi bir ayarları var. Gece yolculuğu da zevkli olacaktır bu araçta. Yakıt ekonomisine gelecek olursak 9-9,5 litre arasında yakarsınız. Çok ekonomik olmaya çalışırsanız 8,5'a indirebilirsiniz. Fakat bunun altı biraz zor. Biz test verisi olarak 11 litre yaktık. Hem şehir içinde hem şehir dışında kullandık. Biraz da tabii ki performanslı kullandık. Sonuçta güçlü bir motor var, ağır bir kütle var ve rüzgara karşı direnç gösteren büyük bir kütle var. Bu normal. Eğer yakıt ekonomisi olarak daha iyi bir araç istiyorsanız bunun aynı zamanda hibrit versiyonu da var arkadaşlar. Toparlamak gerekirse az paraya çok araba alıyorsunuz. Güzel özellikler var. Güzel düşünülmüş detaylar var. Malzeme kalitesi güzel, ses yalıtımı güzel, motor performansı iyi, şanzıman konfor odaklı. Güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ne şehir içerisinde ne şehir dışında gayet güvenli bir araç. Gelelim eksilerine. Hız sabitleme sistemi burada kolda ayarlanmış.
onun direksiyonda olmasını isterdim. Hatta burada olduğunu düşünüyordum, değilmiş. Geri görüş kameramız netlik anlamında iyi çalışmıyor. Bu da eksi bir özellik. Yine olumsuz bir özellik, viteslere komuta edememek. Direksiyon altında kulakçık olsaydı ya da en azından buradan vitese komuta etmiş olsaydım güzel olurdu. Bu da bir eksiklik. Aynı zamanda ses sistemini de beğenmedim. Onun haricinde araba güzel. Egzoz sesi de çok güzel. Onu da çeker koyarız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Araçla ilgili sorularınız varsa lütfen yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.